Kraliçe çok fazla yanlış hamle yaptı. Bedelini de canıyla ödedi. Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Teşkilat dizisi 145. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 10.000 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Kraliçenin dönüşü, Gökbençe'nin hedefte olduğu savaş başlıyor. Kraliçe yeniden sahnede ama bu kez sıradan bir planla değil, doğrudan Türkiye'nin savunma gücünü temsil eden Gökbençe sistemini ortadan kaldırma hedefiyle geliyor. Onun amacı yalnızca bir operasyon değil, tüm ülkenin savunma refleksini felç etmek. Teşkilat ise bu tehdit karşısında tek bir hata yapma lüksüne sahip değil. Herkes tetikte. Çünkü düşman artık görünür değil, görünmez hatlardan saldırıyor. Bilgi savaşı, teknoloji savaşı ve psikolojik savaş bir arada yürüyor. Altay'ın içindeki fırtına. Hesaplaşma vakti Altay için artık geri dönüş yok. Kate'in yaptığı ihanetlerin, kurduğu kumpasların ve döktüğü kanların hesabı sorulmalı. Ancak Kate kolay yutulur bir lokma değil. Kaçmak, saklanmak, başka elleri devreye sokmak. Altay, onu durdurmak için içindeki acıyla, öfkesiyle ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda. Bazen bir insanı durdurmak için sadece silah yetmez. Yüreğini soğutacak bir sebep de gerekir. Korkut ve Hamdi, görünmeyen düşmanın peşinde. Korkut ve Hamdi, Kate'in planlarını çözmek üzere izini sürdükleri generale ulaşmayı başarırlar. Ancak bu, bekledikleri gibi bilgi almakla sınırlı kalmaz. Generalin kendi gündemi vardır ve bu gündem, ikilinin hayatını altüst edebilecek kadar tehlikelidir. İki ajan tuzağa düşer. Şimdi sadakatle zekanın savaşı başlıyor. Korkut için bu görev sadece bir operasyon değil, kendi içindeki karanlıkla da yüzleşmek anlamına geliyor. Kim dost, kim düşman? Teşkilat içindeki sızıntılar operasyonun en zayıf halkası olabilir. Kimse kimseye tam olarak güvenemiyor. İsimler değişiyor, taraflar bulanıklaşıyor. Artık tek bir sorunun cevabı her şeyin yönünü belirleyecek. Yanındakini ne kadar tanıyorsun? Büyük finalin ayak sesleri bölüm, bir sezon finalinin hemen eşiğinde. Tüm karakterler kaderleriyle karşı karşıya kalıyor. Bazıları yüzleşecek, bazıları kaybedecek. Ancak bir gerçek var. Bu bölümde alınan kararlar sadece bugünü değil, gelecek bölümleri de derinden etkileyecek. Türkiye'nin en gizli birimlerinden biri yeni bir tehditle karşı karşıya. Teşkilat, uluslararası bir oyunun içine çekiliyor. Bu artık yalnızca bir operasyon değil, küresel satranç tahtasında yapılacak bir ölüm kalım hamlesi. Global saldırı planı, Gökbençe dosyası. Açıldı dünya dengelerini değiştirecek teknolojik güç, Gökbençe. Türkiye'nin gizli savunma projesi şimdi uluslararası istihbarat ağlarının hedefinde. Ülkenin dijital kalkanı çökerse sadece sınırlar değil, bütün bir gelecek tehdit altında kalacak. Kraliçe, küresel yapının emir eri gibi değil, patronu gibi hareket ediyor. Emir vermiyor, şart koyuyor. Ve ilk şartı, Gökbençe yok olacak. Bu bir savaş değil. Bu, tarihin yönünü değiştirme operasyonu. İçeriden darbe, güvenin sonu, şüphenin başlangıcı ekip içindeki bir isim, farkında olmadan düşmana yol açıyor. Her adım izlendiğinde, her cümle dinlendiğinde, her karar kayıt altına alındığında kime güveneceksin? Teşkilat. Kendi içinde bir hesaplaşmanın eşiğinde. Dışarıda düşman kadar, içeride de soru işaretleri var. Bir ihanetin sessizliği, bir kurşunun gürültüsünden daha tehlikelidir. Altay ve geçmişin yankısı. Altay geçmişiyle yüzleşmenin tam ortasında. Kate'in planları sadece bugünü değil, Altay'ın hayatındaki karanlık bir dönemle bağlantılı. Bu sefer mücadele ettiği kişi sadece bir ajan değil, aynı zamanda bir hayalet. Altay ya geçmişini susturacak ya da onunla birlikte yok olacak. Hamdi ve Korkut. Kırmızı hattın ötesinde Hamdi ve Korkut, yabancı istihbarat ağlarıyla örülmüş bir labirentin içine dalıyor. Her bilgi kırıntısı bir tuzak. Generalin masasında oynanan oyunlar, sahadaki ölümcül sonuçlara dönüşüyor. Ama Korkut bir karar veriyor. Ya biz bu oyunu bozarız, ya da bu ülkenin geleceği bu masada biter. Büyük çatışma. Kurşunların konuştuğu an sözlerin bittiği. Kurşunların konuştuğu an geliyor. Teşkilat, saldırıdan savunmaya geçiyor. Kraliçenin son planı hayata geçerse, sadece bir operasyon başarısız olmayacak, yıllarca örülen stratejik duvar bir anda çökecek. Bir görev, bir ihanet ve geri dönüşü olmayan bir karar,
Tehlike bazen uzakta değildir, bazen en yakınındadır, gözlerinin içine bakar ama niyetini asla açık etmez. Teşkilatın 145. bölümünde görünmeyen bir düşmanın gölgesi tüm ekibin üzerine düşüyor. Ve bu kez tehdit fiziksel değil, zihinsel, stratejik ve çok daha sinsi. Yeni bir düşman, bilinmeyen bir kod, adı yurt dışından gelen şifreli bir mesaj. Aygaz aktif. Kimse bu kodun neye karşılık geldiğini bilmiyor ama tüm sinyaller tek bir şeyi işaret ediyor. İçeride bir çözülme var. Ekip bu gizemli şifreyle bağlantılı bir sızıntının peşine düşüyor. Ancak her iz onları daha derin bir komploya çekiyor. Kraliçe ortalıkta yok ama onun yokluğu bile bir strateji olabilir mi? Bazen düşmanını görmek onu yenmekten daha zordur. Teknolojiyle gelen tuzak ekip askeri bir yazılımın sabote edildiğini fark ediyor. Bu yazılım yurt içindeki operasyonları anlık takip eden bir kontrol sistemini yönetiyor. Bir siber saldırı an meselesi. Ama sabotaj dışarıdan değil, içeride bir el bu sistemi kırmak için devreye girmiş. Altay ve Çetin iz sürmek için sahaya iniyor. Dijital ayak izleri onları eski bir teşkilat mensubunun izine götürüyor. Kod adı Karatay. Görevden ihraç edilmiş ama hala oyun kurabilecek kadar etkili biri. Korkut'un kararı, ikinci bir yol var mı? Korkut, istihbaratın sınırında dolaşan gri bir bilgiye ulaşıyor. Bu bilgi ya teşkilatı kurtaracak ya da onu tamamen içten çökertecek. Ancak bilgiye ulaşmak için yapılması gereken şey yasa dışı, bir dış ajanla anlaşmak. Korkut'un omuzlarında büyük bir yük var. Ülkenin güvenliğiyle kişisel ilkeleri arasında kalıyor. Doğruyu yapmak bazen doğru insanla yapılmaz. Operasyon, gölge arasında savaş ekip, Karatay'ın izini sürerken bir tuzağa çekiliyor. Bu sadece bir çatışma değil, bir güç gösterisi. Eski teşkilatçılarla yeni kadronun ilk doğrudan yüzleşmesi. İki neslin savaşı, iki stratejinin çarpışması. Sonunda biri kazanacak ama zaferin bedeli herkesi değiştirecek. Görünmeyen savaşlar en ölümcül olanlardır. Teşkilat, 145. bölümde perde arkasında oynanan sessiz ama yıkıcı bir savaşın tam ortasına sürükleniyor. Ne silahlar konuşuyor bu kez, ne de patlayan bombalar. Savaş, bilgiyle, manipülasyonla ve zihinle yürütülüyor. Bir istihbarat krizi patlak veriyor. Sabaha karşı teşkilata düşen bir bilgi ortalığı karıştırır. Gizli bir operasyona ait tüm detaylar internete sızmak üzere. Bu bilgi yalnızca operasyonu değil, sahadaki bütün ajanları deşifre edecek kadar kritik. Kim bu bilgiyi dışarı sızdırdı ve daha önemlisi neden? Zamanla yarış başlıyor. Ekip, sızıntının kaynağını bulmak için iz sürerken, geçmişte gizli kalmış bir bağlantı ortaya çıkıyor. Analizimi beğendiyseniz, bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.